Herkese iyi günler. 50 kişiye çekilişle İlber Ortaylı'nın Yakın Tarihin Gerçekleri kitabının 2021 baskısını hediye etmek istiyoruz. Ve bu girişimi bir sponsor desteğiyle değil, katıl butonundan bizi destekleyen arkadaşlar sayesinde DFT tarih olarak yapıyoruz. Ayrıca katılla üye olan ve hali hazırda 3 aydır Sancakbey ve üstü seviyedeki arkadaşlara çekilişsiz bu kitabı yollayacağız. Bu 50 kitaptan birini kazanmak için yapmanız gerekense Instagram hesabımızdaki ilgili gönderinin altına #DFT tarih yazmak. Katılım ve ilan tarihleri ekranda yazmakta. İmkanlarımız el verdiği ve katıldan yeteri kadar destek aldığımız sürece sizleri merak etmeye, okumaya ve araştırmaya yönlendirebilecek benzer faaliyetleri arttırmayı düşünüyoruz. Lafı da daha fazla uzatmaya gerek yok. Hediye için Instagram'daki ilgili gönderinin altına #DFT tarih etiketini eklemeyi unutmayınız diyerek videomuza geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Çıkar ilişkileri. Türk-Japon ilişkilerinin temeli bundan yaklaşık 150 yıl kadar önce atıldı. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi Japonya, 19. yüzyılın ortasında Avrupalı devletlerin ve ABD'nin müdahaleleriyle yarı sömürge hale getirilmişti. Bu sömürüden kurtulma ve modern dünyaya uyum sağlama konusunda çok başarılı adımlar atan Japonlar, bunu yaparken Avrupa ülkelerini tek tek gözlemlemeyi kendilerine hedef edinmişlerdi. Bu doğrultuda Avrupa devletlerinin teşkilatlarını ve kültürlerini incelemek için farklı tarihlerde gönderilen pek çok heyetten birinin parçası olan Fukushi Genichiro, 1871 yılında İstanbul'a geldi. Osmanlılar gayri Hristiyan olmalarına rağmen Avrupalı sayılıyor, Avrupa ülkeleriyle çok yakın temaslar kuruyorlardı. Osmanlı Türklerinin bu durumu Japonların özellikle ilgisini çekmişti. Çünkü Japonların kendileri de her ne kadar farklı bir denklemin parçası olsalar da benzer bir durumdaydılar. 1880-81 yılları Osmanlı-Japon ilişkilerinde işlerin bir anda hızlandığı bir dönem oldu. Bu dönemde Japon Dışişleri Müşaviri Yoshida Masaharu, resmi bir ziyaretle Osmanlı payitahtına geldi. Amaç, gelişen ikili ilişkileri bir ticaret ve dostluk anlaşmasıyla taçlandırmaktı. Hatta aynı yıllarda tarafların Rusya elçileri St. Petersburg'da kafa kafaya verip ortaya bir dostluk ve ticaret anlaşması çıkarmaya çalıştılar. Japonların ve Türklerin bu denli yakınlaşmasının elbette bazı sebepleri vardı. Babalarının hayrına ya da kara kaşları kara gözleri için temasa geçmemişlerdi. Her iki devletin de bu partnerlikte kendince beklentileri vardı. Japonya, Rusya İmparatorluğu ile bir süredir savaşın eşiğindeydi ve olası düşmanlarını Karadeniz'den sıkıştırabilmek için Osmanlılarla ittifak yapmaları onlar için çok karlı bir işti. Asıl hedefleri ön Asya pazarına el atabilmekti. Batılı ülkelerin yolundan giden Japonya, sömürecek bir ülke aramaktaydı. Ve herkesin bir şekilde kapitülasyonlarla dişini geçirdiği Osmanlılardan bir parça da kendilerini almak istiyorlardı. Osmanlılarsa büyük beklentilere girmeseler de Rusya ve İngiltere'ye karşı Uzak Doğu'da sorun çıkarabilecek, yükselen bir güce yatırım yapmanın akıllıca olduğunu düşünüyorlardı. Bu düşünce, dönemin padişahının Doğu memleketleriyle yarın bir gün işe yarayabilecek ilişkiler kurma, siyasetiyle de paralel olması hasebiyle makul gibi gözüküyordu. Fakat sefirlerin görüşmelerinden istenilen sonuç çıkmadı. Çünkü Japonlar eşit şartlarda ticaret anlaşması yapmaya yanaşmıyor, illa Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlara sahip olmak istiyorlardı. Osmanlılar da Avrupa'ya kolu bacağı kaptırdık, bir de bunlar başımıza bela olmasın mantığıyla eşit şartlarda ticaret anlaşmasına yanaşılmadığı için masadan kalktı. Bunlara rağmen iki devlet giderek birbirine yakınlaştı. 1887 yılında İmparator Meiji'nin amcası Prens Komatsu Akihito'nun padişaha krizantem nişanı sunması iki devlet arasındaki ilişkileri üst düzeye çıkardı. Prens Komatsu ve eşi Prenses Yoriko, Dolmabahçe Sarayı'nda gerektiği gibi ağırlanmış ve seyahat sonrası güzel izlenimlerle ülkelerine dönmüşlerdi. Ertesi yıl Tokyo hükümeti, prense gösterilen konukseverliğe teşekkür için padişaha daha büyük bir nişan vermek istediklerini ve karşılığında kendi imparatorlarına aynı düzeyde bir nişan verip veremeyeceklerini sordu. Bu istekle Osmanlı hükümeti, iki ülke münasebetlerinin geleceği için somut bir adım atması gerektiğini anladı. Japon Ticaret ve Ziraat Bakanı İstanbul'da olduğu sırada Osmanlılar Japon İmparatoruna gönderilecek nişanın bir gemiyle gönderileceğini söylediler. Nişan Osmanlılar tarafından bizzat takdim edilecekti. Tamam ama bu iş hangi gemiyle ve nasıl yapılacak soruları akılları şimdiden kurcalamaktaydı.
O gemi bir gün gidecek. Genelde tarihe komutanların, siyasetçilerin, kralların, diktatörlerin yani kısacası şahısların yön verdiği algısı hepimizde vardır. Fakat tarihe kişilerden ziyade olaylar, olgular ve koşullar yön verir. 19. yüzyıl Osmanlı tarihine de yön veren en önemli olaylardan birisi, maalesef üzerinde pek durmadığımız, ders kitaplarında gerektiği gibi yer vermediğimiz 93 Harbi yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Bu savaş, o güne kadar Osmanlı'nın benimsediği Tanzimat siyasetinin büyük oranda değişmesine yol açtı. Üstüne savaştan kısa süre sonra ekonomik olarak iflas eden Osmanlı, Sultan II. Abdülhamit'le beraber bambaşka tipte, farklı dinamikleri olan, kimi zaman istenileni veren fakat kimi zaman da hatalar barındıran bir yönetim anlayışını benimsedi. Abdülhamit dönemi siyasetinin ana hatlarını belirleyen II. Abdülhamit'in kendisinden ziyade 93 Harbi ve bu harbin oluşturduğu ortamdı. Adı geçen savaşa dek Fransa ve özellikle İngiltere, Rusya'ya karşı Osmanlı'yı pek çok alanda desteklemekte ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü bir Avrupa devletiymişçesine korumaktaydı. Fakat harp sonrası bu tutum farklılık gösterdi ve Batı Avrupa devletlerinin Osmanlı'ya bakış açıları değişti. Bu bakış açısı değişikliğine göre Osmanlılar da yeni bir pozisyon alabilmek için arayışlara giriştiler. 93 Harbi sonrası yeniden kurulan oyunda Osmanlı'nın değişikliğe gittiği ya da değişikliğe gitmek zorunda olduğunu hissettiği politikalardan birisi de denizle ilgili olanlardı. 93 Harbi'nin hemen öncesi devlet liderliği yapmış Sultan Abdülaziz, yerinde bir hamleyle Osmanlı donanmasını modernleştirmeye ve güçlendirmeye çalışarak pek çok harp gemisini Osmanlı donanmasına katmıştı. Fakat bu parlak hamle 93 Harbi'nde meyvesini vermediği ve savaş sonrası ortamdan kaynaklı denge siyaseti yeni bir kimlik kazandığı için II. Abdülhamit ve devlet ricali daha pasif bir deniz politikası belirledi. 1883 yılında hazırlanan bir rapora göre Osmanlı donanması 17'si zırhlı irili ufaklı toplam 95 gemiden oluşmaktaydı. Yine başka bir rapora göre zırhlı gemilerin savaş kapasitelerinin günün şartlarına uygun olmadığı değerlendirmesi yapılmıştı. Üzerine padişahın ve Bahriye Nezaretinin yanlış ya da yetersiz denilebilecek politikaları neticesinde durumu iyi olmayan Osmanlı donanması gediklerini kapatamadı ve revize edilemedi. Sözün kısası, uzun süredir olduğu gibi Osmanlı'nın bir donanması vardı ama bir deniz gücü yoktu. Durum bu haldeyken Japonlara iade-i ziyaret için bir gemi seçilmesi gerekiyordu. Çıkılacak seferin Osmanlı açısından önemi çok büyüktü. O dönemde bir savaş gemisini açık sularda yüzdürebilmek her devletin yapabileceği bir şey değildi. Ve Osmanlılar bu seferle büyük bir itibar kazanmayı hedefliyorlardı. Ayrıca Rusya tehlikesine karşı Japonya ile bu vesileyle yaklaşacaklar, İngiliz sömürgesi altında olan Hint limanlarına uğrayarak buradaki Müslümanlara varlıklarını gösterip, İngilizleri hilafetin gücü konusunda çekinceye düşüreceklerdi. Üstüne bunları yaparken fazla ileri gitmeyecekler ve İngiltere ile Rusya'nın tepkisini çekmeyeceklerdi. Bu yüzden seferin Deniz Harp Okulu'ndan yeni mezun olmuş subayların deneyim kazanması için yapılacak bir eğitim gezisi olacağı duyuruldu. Şubat 1889'da Sadrazam Kamil Paşa, Bahriye Nezaretine geniş bir talimatname yollayarak bir savaş gemisinin okul gemisi olarak hazırlanması için gerekli tüm emirleri verdi. Kasımpaşa'daki denizci kahve ve lokallerinde bu heyecan verici sefer için Asar-ı Tevfik zırhlısının seçileceği konuşulurken, Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'nın Ertuğrul frikateyninde karar kıldığı öğrenildi. Ertuğrul'un sefer için elverişli olmadığı dedikoduları bir anda etrafı sardı. Mayıs'ta Sadaret makamı geminin geniş bir tamirattan geçmesini istedi. Sonrasında gemi personelinin seçiminden tutun, uğranılacak rotalarda yapılacaklara kadar her şeyin belirlendiği emirler yazıldı. Bu sırada geminin çarkçıbaşısı İngiliz mühendis Harley, geminin çürük olduğunu, kazanının hiç değişmediğini ve geminin birkaç mil dahi gidemeyeceğini bir raporla sundu. Fakat binbaşı Hardy'nin raporu üst makamlara ulaşamadı. Donanmada kendi borusunu öttürmeye alışık Hasan Hüsnü Paşa, kendi seçtiği gemiye laf ettirmemek ve otoritesini gösterebilmek adına raporu sümen altı edip İngiliz mühendisi başka bir gemiye tayin etti. Üstü kapatılmaya çalışılan rapor nasıl olduysa saraya ulaştı. Gemi hakkındaki dedikoduları padişahın duyduğu, zat-ı âliyi mahcup duruma düşürecek bir durum olmaması için ya geminin adam akıllı tamir edilmesi
ya da değiştirilmesi gerekliliği sadrazam tarafından Bahriye'ye bildirildi. Ertuğrul hakkındaki söylentiler dış basında da yankı bulmuş. Times gazetesi Türklerin Japonya'ya bir savaş gemisi yollamak istediklerini ama sonra beceremeyeceklerini inandıkları için bundan vazgeçtiğini yazmıştı. İşler iyice gurur meselesine dönüşüyordu ve Osmanlıların bir şekilde o gemiyi limandan çıkarmaları gerekiyordu. Sonraki süreçte Hasan Hüsnü Paşa, geminin tekrar elden geçirildiğini ve sağlamlaştırıldığını bizzat padişahın huzuruna çıkarak açıkladı. Hatta gemiye olan güvenini göstermek için kafile komutanlığına damadı Miralay Osman Bey'i tayin etti. Onunla beraber 50 kadar subay, 406 nefer, toplam 600 civarı personel de gemi mürettebatını oluşturmaktaydı. Silahları ve elektrik teçhizatı ekrandaki gibi olan Ertuğrul artık her şeyiyle yolculuğa hazırdı. Muazzam bir kalabalığın toplandığı 14 Temmuz 1889'da bayraklarla donatılmış Ertuğrul, sevgiseli eşliğinde Rıhtım'dan ayrıldı ve böylece yolculuk başladı. Dünya medyasının gözünün üzerinde olduğu Ertuğrul, bakalım Japonya'ya varabilecek miydi? Dünyanın ötesine yolculuk. Ertuğrul'un başına ilk aksaklık Süveyş kanalında geldi. 28 Temmuz'da kanaldan geçerken kılavuzun hatalı yönlendirmesiyle 2 kere kaza geçiren geminin dümen bodoslaması kırıldı. Kaza, Mabeyn Katipliğine ve Bahriye'ye bildirilince ufak çaplı bir kriz yaşandı. Geminin tamiri aylar sürebilir, sefer yarım kalabilirdi. Uzun yazışma ve uğraşlar sonucu gemi, Eylül sonuna doğru tamiri tamamlandıktan sonra yola çıkabildi. 23 Eylül'de Cidde'ye, 7 Ekim'de ise Aden'e ulaşıldı. Bundan sonrası okyanustu. Ertuğrul 20 Ekim'de Bombay'a demirledi ve burada Hindistan Müslümanlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 27 Ekim'de şehirden ayrılan geminin bir sonraki durağı Seylan Adası'nın Colombo limanıydı. Fakat seyir halindeyken 1 Kasım gecesi 3. kaza gerçekleşti. Ertuğrul taban kısmından su almaktaydı. İnceleme sırasında geminin baş bodoslamasının çürük olduğu anlaşıldı. Yani Firkateyn, Bahriye Nezaretinin bildirdiği gibi tam anlamıyla tamir görmemişti. Ertuğrul çürüktü ve bu yolculuğun sonunu göremeyebilirdi. Miralay Osman bu problemi saraya bildirmedi. Osmanlı mühendislerinin pratik çözümleriyle gemiyi tamir edip, gelişmeleri, durumu idare edeceğini bildiği kayınbabası Bahriye Nazırı'na yazdı. Saatler sonra Colombo'ya varan gemi, Bombay'dakinden daha fazla ilgi toplamıştı. Neredeyse ada Müslümanlarının 3'te 2'si büyük bir izdihamla gemiyi ziyarete gelmişti. Herkes batılı Müslümanlar olan Türkleri görmek için can atıyordu. Görünüşe göre Ertuğrul asıl amacını başarıyla yerine getiriyordu. Ertuğrul 15 Kasım'da zorlu bir yolculuktan sonra Singapur'a vardı. Buradaki Müslümanların ilgisi daha öncekilerden de yoğun olmuş, çevre adalardan binlerce insan Osmanlıları görmek için koşup gelmişti. Türkler sadece tek bir geminin dahi sancak açmasıyla beklentilerinin çok üstünde bir etki oluşturmuş, kendileri için paha biçilmez bir prestij kazanmışlardı. II. Abdülhamit, Doğu halklarının üzerinde iyi bir itibar bırakmaya önem veriyor, bu itibarı ya da varmış gibi göstermeye çalıştığı itibarı yarın bir gün İngiltere ve Rusya gibi emperyalist devletlere karşı bir koz olarak kullanabileceğini düşünüyordu. Politik anlamda her şey tıkırındaydı. Ama Ertuğrul çok yorulmuştu. Son yolculuk gemiyi çok yıpratmıştı ve uzun bir tamir sürecine ihtiyaç vardı. Üstelik bir sonraki durak olan Hong Kong'a gidebilmek imkansız gibiydi. Yelken destekli Firkateyn'in makine gücüyle tek seferde o kadar yolu gitmesi imkansızdı. Buna kömür deposu yetmezdi. Bu yüzden geminin güneyden esen rüzgarla desteklenmesi gerekiyordu. Fakat o sıra muson ikliminde kuzey rüzgarları dönemiydi ve tersten esen rüzgarların Ertuğrul'a bir faydası yoktu. Durumun terse dönmesi için aylarca beklemek lazımdı ve o da büyük bir mali yük demekti. Bunları bilen Miralay Osman durumu İstanbul'a açıkladı. Bahriye Nezareti ve Bahriye Şurası da artık Ertuğrul'un daha öteye gidemeyeceğine inanıyordu. Bu sebeple geminin Singapur'da tamir edilmesi, Osman Bey'in de posta vapurlarından birine binerek hediyeleri bu şekilde Japon İmparatoruna götürmesi fikri ortaya atıldı. Osmanlılar yine uzun bir yazışma trafiğiyle meşgulken İngiliz basınının haberleri yeni bir kriz çıkardı.
İngilizler Osmanlılarla adeta dalga geçerek Türklerin gemiye koyacak kömür bulamadığı, koca nişanı tabiri caizse kargo ile yollamaya kalktığı, devletin liman vergisini bile veremediği için geminin Singapur'da esir tutulduğu gibi haberler yaptılar. Vaziyet Hariciye, Bahriye, Saray ve Ertuğrul komutanlığı arasında diplomatik bir polemiğe yol açtı. En nihayetinde Bahriye, öyle ya da böyle bu kadar yol gelindikten sonra Japonya'ya varılması için emrini verdi. Tamir edilmiş Ertuğrul, Mirlivalığa terfi ettirilen Osman Paşa önderliğinde 22 Mart 1890'da Singapur'dan ayrıldı. Fırtınalarla boğuşa boğuşa 4 Nisan'da Saigon limanına vardı. 20 Nisan'da buradan çıkış yapılıp 26 Nisan'da Hong Kong'a varıldı. 22 Mayıs'ta Nagasaki'ye ve en nihayetinde de 7 Haziran'da Yokohama limanına varıldı. Yolda batar denilen Ertuğrul, 11 ayda da olsa görevini başarıyla tamamlamıştı. Osman Paşa ve subayları 13 Haziran 1890'da Japon İmparatoru Meji'nin huzuruna çıkıp Osmanlı İmparatoru II. Abdülhamit'in takdim ettiği nişanı ve hediyeleri teslim ettiler. Türk heyeti ilerleyen haftalarda ülkede temaslarda bulunduğu ve istirahat ettiği sırada mürettebat arasında kolera salgını baş gösterdi. Bu salgın sonucunda 13 asker hayatını kaybetti. Bahriye nezaretinden gelen emir üzerine geri dönüş için Eylül ayı seçildi. Japon yetkililer her ne kadar tufan sezonunda olunduğu için seyahat konusunda Osman Paşa'yı uyarsalar da, Paşa aldığı emiri tatbikle mükellef olduğunu belirtip hazırlıklara başladı. Paşa, dönüş yolunun daha sıkıntılı geçeceğini biliyordu. Çünkü yaşlı ve yetersiz Ertuğrul çok hırpalanmıştı. Aynı yükü bir kez daha sırtlanıp sırtlanamayacağı meçhuldü. Osmanlı sefer kafilesi 14 Eylül 1890'da Yokohama limanından ayrıldı. İlk gün sakin geçse de sonrasında bir anda çıkan kasırga ve yağmur Türklerin başını belaya soktu. Geceleyin başlayan şiddetli kasırga, artık dayanacak gücü kalmayan Ertuğrul Firkateyninin direklerinden birini kırınca gemide panik oluştu. Kaptanlarının emrinde bir yandan kasırga, bir yandan devrilen koca direkle uğraşan mürettebatın asıl sıkıntısı geminin tekrardan su almasıydı. Gemi okyanusta bir o yana bir bu yana savrula dursun, alt katlarda biriken su pompaların dışarı basamayacağı seviyeye gelince neferler ve subaylar el ele verip tulumba ve kovalarla suyu tahliye etmeye girişti. Kasırganın bir türlü durmayışı durumu çok zorlaştırınca gemi kaptanı rotayı en yakın liman Kobe'ye çevirdi. Fakat dev dalgalar Ertuğrul'un sırtına üst üste kırbacını indirdiğinden yelkenler işlemez olmuş, direkler devrilmiş, gemiyi yürüten tek güç olan makine kazan dairesinin su almasından dolayı devre dışı kalmak üzereydi. Kaptan Ali Bey, zifiri karanlıkta ve bu şartlar altında giderek geminin kontrolünü kaybetti. Ertuğrul'u zapt etmenin bir yolu kalmamış, çılgın sular koca gemiyi kendisi gibi hırçınlaştırmıştı. Kashinozaki deniz feneri görüldüğü sıralarda artık dizginlerinden boşanan Ertuğrul, olanca gücüyle kayalıklara çarpıp 16 Eylül gecesi parçalandı. Üstüne bir de dalgaların etkisiyle koca ahşap yığını 3 kez kayalıklara bindirme yapınca, enkazla kayalıklar arasında kalan yüzlerce Türk parçalanarak şehit oldu. Tahta parçalarına tutunabilen ya da kayalıklara savrulan 6'sı subay 69 kişi, gecenin kör karanlığında zar zor kendilerini deniz fenerinin olduğu kısma attı. Yaralı, yorgun, susuz ve üşümüş 69 kişi, gecenin kör karanlığında göremeseler de arkadaşlarının kayalıklardan gelen son çığlıkları ve inlemeleri eşliğinde cinnet geçirircesine kurtarılmayı beklediler. Sabah olunca hayatta kalabilenler Japonlar tarafından kurtarılırken, içinde Osman Paşa'nın da olduğu 500'den fazla Türk, Ertuğrul'un kanlı koynunda yaşamını yitirmişti. Kanala abone olup videoyu paylaşmayı unutmayınız.